Şimdi hani harabelerine geldik. Burada tur otobüslerinin durduğu yerdeyiz. Arkamızda böyle girişi var. Oraya doğru ilerliyoruz. Şeydeki Bekir gibi olduk. Kaderdeki Bekir Kaderdeki gibi. kafamızı bir kaldırdık. Karlı dağlar. Kalk hemşerim geldik diyor. Nereye? Hani harabelerine. Hani harabelerine geldik. Güzel değil mi bak? Karın rengi çok güzel ama Evet. bir o kadar da acımasız. Ya şeymiş, kartop olmuyormuş, ellere batıyormuş bu kristal olmasına. Acımasız bir Özelliği. soğuk. Eğer tedbirsiz yakalanırsan yani doğanın hiç şakası yok. Burada bir arkadaşa sordum drone uçurabilir miyiz diye. 80 tane kamera var diyor. Eğer iznin yoksa jandarma gelir hemen drone elinden alır diyor. O yüzden drone uçuramayacağız. Aslında çok tam drone uçurmalık bir yer. Bakın. Şuraya bakın. Şöyle. Buraya müze kartla giriliyormuş. Güzel. Müze kartınız olması lazım. Bizim var. ...1064 Selçuklu Sultan'ın burayı fethedişinden sonra şehir Şeddadilerin yönetimine geçiyor. Yani Selçuklu yönetimine geçiyor. Selçuklular ne yapıyorlar? İlk önce surları onarıyorlar efendim. Sonra Anadolu'daki ilk Türk Camii yapıyorlar. Surları onardığına dair şurada 4 satırlık küfü bir yazıt görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Biz bu surları yaptık, baki kalsın. 1066. Özet olarak. Vergiyi almayacaklarına dair Böyle gezecek miyiz mi? Arkadaşlar tam karşımızda bir kale var, görüyor musunuz? İç kale. İlk yerleşim orada başlıyor. Ayaklarına, çarklarına baktığınızda şöyle saat yönünün tersine doğru döndüğünü görürsünüz. Aynı zamanda sonsuz süreklilik anlamı da taşır bu Sivastika dediğimiz Gamalı haç efendim. Nedir bu sonsuz süreklilik? Doğumdan ölüme geçiş süreci. Sadece insanoğlu için değil, dünyadaki tüm varlıklar için de bu geçerlidir. Toprak, hava, su ve ateşle alakalıdır. 4 elementin de barındırır içerisinde. Hava çok güzel. Güneş ısıtmaya başladı şu anda. Aynen Ani harabeleri de güzel bayağı. Geziyoruz. Ani harabeleri 2016'da UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş. Öyle bir yer. Çok güzelmiş ama. Ondan sonra 10. yüzyılda da Ermeni Bagratlı, yanlış söylemiyorsam, krallığında en dönemini yaşamış. Böyle en şaşalı dönemini yaşamış. Karların arasında daha güzel görünmüyor mu aslında? Değil mi? Beyazların Evet, içinde. çok güzel şu anda. Burayı Selçuklu Sultanı Alparslan almış, Türklerin eline geçmiş. Şimdi buraları geziyoruz, bakın. Çok güzel görüntüler. Bak şu kilise eşi benzeri olmayan bir kilise. Evet, burada pek çok dini tarihi yapı var. Pek çok dine ev sahipliği yapmış. Bizanslılar da burada hüküm sürmüş. Selçuklular da hüküm sürmüş. İşte Ermeniler de hüküm sürmüş. Bu taraf Ermeni sınırı zaten. Yine karşıda Ermenistan sınırını ve bayrağını görebiliyoruz. Kilisenin hemen arkasında. Aynen. Yine Kars'ın kristalize karlarını görebiliyoruz. Yani bu kadar böyle bir hiçliğin ortasına böyle bir şehrin kurulmuş olması, bu kadar yine soğuk şartlara rağmen, muhtemelen o zaman da buranın mevsimi soğuktur. İnsanoğlu çok değişik bir şey yani. Nereye ne yapacağı belli olmuyor. Nereye medeniyet kuracağı. Biz genelde böyle Efes antik şehri gibi suya yakın medeniyetleri yapıyoruz böyle. Kekova'daki batık şehir gibi. Hani buralara diyoruz güzel korulur, evet, buralar mantıklı. Su var, hava sıcak. Yani güzel. buralara kurmak bana çok mantıksız geliyor ama tabii Moğolistan'dan eksi kaç, Yakutistanlar falan eksi 40 derecelere falan düşüyor sıcaklık. Hanife Ani harabelerini geziyor. Çok sevdim. Evet, bayağı Ve güzelmiş. işin kötüsü ne biliyor musun?
Bu soğuk havaya alışmaya başladık. Evet ama işte güneş varken alışıyorsun. Evet. Güneş gitti mi ısırıyor. Karşıda karlı dağlar, güzel manzarada ve güzel bir şeyde hüküm sürmüşler ama özellikle herhalde şeydir, yaz ve bahar aylarında çok güzel oluyordur ama kışın çilesini çekiyorlardır burada da. Bak şurada restorasyon devam ediyor. Evet. Bu kilise hala restorasyon halinde. Katedral. Katedral. Ne katedraliymiş. O Ani katedraliydi galiba. Şu karşı taraf Ermenistan sınırı. Buradaki restore edilen camide şu anda ezan okunuyor. Enteresan bir atmosfer. İçeriye bir girin çıkın dedi. Ama çok girmeyin, inşaat alanında. Selçuklu Kümbeti Mezarlığı'ymış burası. Şu alt taraf. Burada yerler birbirine çok uzak olduğu için elektrikli araçlarla ulaşım sağlıyorlar. Buradaki yapılar çok güzel gerçekten. Zamanında burada çok enteresan yaşam sürmüşler burada yaşayanlar. Yani bugünkü teknolojiyle bile yaşamak zorken o dönem nasıl yaşamışlar? Yani hayret etmemek mümkün değil. Burası Selçuklu Çarşısı. Bakın burada böyle dükkanlar, insanlar bir şeyler satıyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Böyle parça parça. Aynı Roma dönemindeki pazar yerleri gibi. İpliğini pazara çıkar lafı burada çıkmış aslında, biliyor musun? Ha, Aslında malın iyiyse pazara çıkar anlamındaymış. burası fay hattı kırılımı gibi ya böyle. Burası şeymiş Murat, arka çayı. Sizin de söylediğiniz gibi var. Yeni mi geliyorsun? Kralların, soyluların, zengin tüccarların ve Ani halkının yaşamış olduğu konutlar bunlar. Şurada yuvarlak kuyular görüyorsunuz. Konutların içerisinde tüm konutlarda bunlar vardır. Örnek olarak burayı göstereyim. Bunlar Orta Çağ buzdolapları. Anadolu'da halen daha yaygındır. Şurada mişler görüyorsunuz. Konutların içerisinde. Burada bezir yağı yağlıyor. Odayı aydınlattığı gibi aynı zamanda ısınmayı da sağlıyor. Taşlar ısınıyor, taşlarla birlikte o kaloriyle birlikte odalar da ısınıyor. Ihlara Vadisi gibi bir vadi burası. Şurada oyuklar var. Polat Kilisesi. Taş yazdığınızda, Ani yazdığınızda
En çok çıkan görsel budur çünkü Birkaç tane de var. Tabi burada sürekli şeyler değiştiği için hani Fetheden başka bir isim, Fetheden başka bir isim verip girişi burası. silahlı güçleri kavrayan alan vergen ve bu geçiş sırasında doğum sanatları o kadar artar ki artık hayvan varlığı olan bir mağarada hiç sayı bir mağara şeklinde olmasının sebebi bu. 6 tane olmasının sebebi de 32 günün sarımayların 6 saat kalmasıdır. Ani harabeleri çok büyük bir alana yapılmış durumda. Gezmesi de çok güzel. Özellikle şu karlı ve güneşli havada. Yani yazın gezenleri de gördüm ben. YouTube'da biraz izlemiştim gelmeden. Ama şu atmosfer inanılmaz yani bakın. Ani harabelerinin simgesi. Bembeyaz bir örtü üstünde. Gerçekten çok güzel. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Arkadaşlar. Yani bir an önce şey yapın. Fırsat bulup gelin. Doğu Ekspresi ile olur, uçakla olur. Kars'ta vakit geçirmek yani böyle 2-3 gün hiç sıkılmazsınız. Pek çok da kültürel şey görürsünüz. İşte Kars'ın peynirleri olsun, yöresel yemekleri olsun. Yani görmediğiniz bir atmosfer işte Rus mimarisi Kars'ın. Bu işte hani harabeleri Sarıkamış'a gidip kayak yapabilirsiniz. Hiç yapmadıysanız öğrenebilirsiniz orada. Gerçekten çok kristalimsi bir karı var buraların. Yani çok güzel yerler. Hele de böyle bir havada gezmek çarpı 2 güzel oluyor. Ne kadar enteresan, zamanında buralar için savaşlar verilmiş. Her gelen burada bir medeniyet kurmuş. Buraları savunmuş. Şu anda kimse bir faaliyet göstermiyor. Tarihi alan olarak ayrılmış durumda. Aynı şeyler böyle Efes Antik Kenti'ne gezdiğimde de hissediyorum. Yani böyle antik kentler çok enteresan oluyor. Da böyle şeyi gösteriyor. Dünyanın ve uğraştığımız şeylerin ne kadar boş olduğunu. Bir zamanlar ölümüne savunulan bu yerler sonra başkaları yaşıyor, başkaları sahip oluyor. O zamandaki insanlar da biz buraya sahip olduk sanmışlardır. Ama kimse hiçbir şeye sahip olamıyor. Bu dünyada kiracıyız diye bir söz var ya, hani gençken o hadi lan oradan diyorsun, hani dünyayı fethedeceğiz, her şeyi biz olacak işte bu dünyada falan. Yaşlandıkça o sözün anlamlı olduğunu anlıyorsunuz. Yani gerçekten de hiçbir şeye sahip olamıyorsunuz bu dünyada. Sadece kendi bedeniniz, o da sizi bırakıp gidiyor belirli bir süreden sonra. Buradaki insanlar da öyle düşünmüşlerdir. Burayı aldık, sahip olduk ama şu anda hiçbiri yok. Biz geziyoruz üzerinde. Biz de olmayacağız. Acı ama gerçek. Burası Ateş Tapınağı diye geçiyor. Yapının bütünü bu şekilde. Siz burayı fethetmek için ilk önce su hendeğini geçeceksiniz. Birinci suru aşacaksınız. İkinci surdan sonra şehri ele geçireceksiniz. Fethedilmez bir kale ünvanıyla anılması bu. Selçuklu Sultanı Alparslan'a da erkeki gibi. Şu surları geçtikten sonra iç surlara geliyorsunuz. Şöyle üçgen bir plato. İç surlara geçtiğinizde ise Yerleşim Aşot'la burada başlıyor. oralarda bu koçbaşlarını falan hareket ettirecek kadar alan yok. Yani diğer iç surun kapısını zorlayacağınız malzemeler o zamanki savaş malzemelerine göre oralara toplar vesaire. Hani mesafe olması lazım.
O yüzden aşılmaz kale olarak geçiyormuş burası. Mimarisi bu şekilde. Hani harabelerinden ayrılıyoruz şimdi. Çıldır Gölü'ne geçiyoruz. Orada görüşürüz. Çıldır Gölü'ndeyiz şimdi. Burada atlı kızaklara bineceğiz. Vakit geçireceğiz burada. Görüntü çok güzel bakın. Evet. Her taraf bembeyaz. Evet. Çıldır Gölü'nün ortasındayız şu anda. Kızağa bindik burada. Göl buz tutmuş bakın. Kar var ama gölün buz tutan kısmı burası. İnanılmaz bir görüntü. Bir yandan da tedirgin edici yani. Evet. Ama kalınmış bayağı buz. Atlar buradan gidip geliyor. Böyle çok güzel bir atmosferi var. Atlar bu bayrağın olduğu yere kadar geliyor böyle. Uçsuz bucaksız bir göl. Hiç soğuk değil diyorsunuz. Daha iyi bence. Atlılar bu noktaya kadar geliyor. Bir ve ikinci bayrak var. Diğer bayrağı da götürüyorlar. Diğer bayrak biraz daha pahalı. Kişi başı 200 lira atla buraya gelmek. Bakın böyle pozlar veriyorlar. Biz de verdik. Atın üzerinde, arabanın üzerinde resimler çekildikten sonra şuraya geri dönüyorlar. Çıldır Gölü'nün 2 tane giriş noktası varmış. Bir çok kalabalık olan, o popüler olan yer. Burası daha sakin. Ondan sonra biz burada mola verdik. Burada girdik göle. Diğer taraf da varmış. Ama burası da güzel. Herkes buzun üzerinde yürüyor. Çok enteresan bir duygu ya. Daha önce hiç yürümemiştim. Ha, Büyük Kızılkum'da denizin ortasında yürürken tuhaf hissetmiştim. evet. Bir de burası. Bakın böyle altı göl. Ama iyi baksana Murat, atın dalı iz yapmış, görüyor musun? Yani çatlasa korkunç. Evet.
Evet, atın nal sesleri gölde inliyor. Evet, aşağı kadar gidiyor. Bence gidelim bir an önce hadi. Bence de. Burak. Şeyden dolayı olabilir mi? Hep aynı güzergahı kullanıyorlar. Acaba Hayır. darbe alıyor olabilir mi? Yok, aşağıda bir boşluk var ya suyla Evet. sonuçta. Çok korktum. Oradan bir böyle nal sesi geliyor böyle gölde takır takır Yankılana, takır. yankılana. Yani at uzaklaştı, hala yankılanıyor bizim bulduğumuz yerde. Tedirgin olduk. Diyoruz biz. O kadar yeter. Tamam artık. Aynen, Çıldır Gölü. Yeter Güzelmiş. o kadar. Şimdi Kars'a geri döneceğiz. Ve bir sonraki durağımız için hazırlıklarımızı yapacağız. Alışveriş yapacağız. Doğu Ekspresi'ne bineceğiz. Doğu Ekspresi ile Kars Ankara seferi yapacağız. O da güzel geçecek inşallah. İnşallah Şimdi indiğimiz yere doğru yürüyoruz. servisimize gidelim. Otele gittik. Duşumuzu aldık, üstümüzü değiştirdik. Şimdi burada güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Kars'ın yöresel yemeklerini. Hangel yiyeceğiz. Ondan sonra kazeti yiyeceğiz. Bir iki tane daha varmış. Adlarını aklımda tutamadım. Orada şimdi çekeceğim. Yine Kars ışıl ışıl. Eksi 15'ler 16'lar. Yani şu kalpakları almasak donmuşuz. Burası yemek yiyeceğimiz yer. Teşekkürler. Kolay gelsin. Evet, önce Hangel'den başlayalım. Suyunu şekil bırakıyorum. Teşekkürler. Afiyet olsun. Nasıl? Böyle şeyli hamur. Mantıya benziyor ama tabii şey yapılmamış. Mantı nasıl katlanıyor, böyle birleştiriliyor, bu birleştirilmeden. Ama sosu çok güzel. Bir kazetimizi deneyeceğiz. Hadi bakalım Burak'cığım. Ayrılıyor zaten hemen. Vallahi evet, bayağı güzel pişmiş. Güzel. Oo, hemen ayrılıyor. Oo, çok iyi. Yani bize ancak bu keserdi bugün. Çünkü akşama kadar çok bir şey yemedik. Kayak yaptık. Atıştırmalıklarla geçirdik. Ye bakalım şimdi. Gazeti bayağı güzel görünüyor. Tavuk etine benzemiyor. İlk defa gazete yiyorum. Hafif tuzlu. Ama güzel. Yemeği yedik. Şimdi dönüyoruz. Çok soğuktu ya. Restoranın her yeri cam. Her yerden ofur ofur soğuk geliyor böyle camlardan. Yemek boyunca Kars'ta üşüdüm. bu kadar büyük camlı restoran yapılmamalı bence. Ya da ısıtmasını daha sağlam yapmalı. Yok, ısıtsan da olmaz. Ekstra ısıtmalısın yani. Camdan gelir o soğuk. Yazın güzel olabilir ama kış için, yani Kars için bence çok iyi değil büyük camlar. Onun haricinde yemekler, yani yöresel olanlara bilmiyorum, biz mi alışamadık. Adam diyor, biz işte dedik kaz çok tuzlu, aşırı tuzluydu kaz dedik. Yani kaz eti tavuk eti kadar değil açıkçası. Evet. Lezzetli gelmedi bize. Zaten o kazı lezzetli yapan tuzuymuş. Böyle kaya tuzunda 10-15 gün bekletiliyormuş. Evet. Sonrasında da pişirmeden önce Buzlu 3 saat mi 5 saat mi ne buzlu suda bekletiyorlarmış tuzunun fazlasını alsın diye. Evet. Bizim yediğimiz tuzu alınmışmış. Normalde başka bir yerde yeseniz dedi garson. Yani birisi bağrınızın sizi yanması lazım tuzdan dedi evine yani. davet etse de size kaz yapın bu akşam dese, o gün hani o kazı tuzunu daha çıkartmadan hemen yemeğe koyup Yatana kadar da pişirip 2-3 litre su içmeniz ondan sonra gerekiyor. sabaha kadar bağrınızın yanması lazım diyor. Kars'ta diyor böyledir diyor. Söylerken Yani burada tansiyonum çıktı. Ne yesek tuzlu. Sabah mesela otelde menemen yapmıştı şef. Menemen aşırı tuzlu böyle. Hani şefin Evet. muhtemelen ağız tadına göre bir ölçüsü vardır. Ona normal geliyordur ama biz tuzdan yiyemedik yani. Evet. Tuz bizim düşmanımız resmen. Yani biz normalde az tuzlu yiyoruz. Finalde bize tatlı ikram ettiler. Ben tatlı. fazla geldiği için yemek yiyemedim de eşim Evet. yedi. Ama o da nasıldı? O ikrammış, tatlı spesiyalleriymiş, bir de şefin spesiyali. Ayva püresinin üzerine oturtulmuş. Keçi sütlü ve Kuru meyveli bir ama nasıl? Dondurma gibi. Buz. Buzlukta bekletiyorlarmış eksi bilmem kaçta. Bu havada Yani- yenecek bir şey değil yani. Zaten soğuk, üşümüş insanlar Yani şok dondurmayı üzerine şok yaşadım.
Tatlının ortasını böyle bir hani krem brüle gibi böyle yumuşak bir şey bekliyordum. Çatalı saplayamadım. Sonra neyse azmettim. Bir parça kopardım. Bir yedim. Buz. Dedim bu ne? Sonra garson geldi onu da açıkladı. Sonra Yani- çay verdi bize. Çay, Çay finalde sınırsız güzeldi. dedi. Çay istediğiniz kadar içebilirsiniz dedi. Heh dedik ya onu da içelim. Yani adamlar burada hani özel bir konsept yapmışlar evet. İşte böyle garsonlar güzel giyinmiş. Ondan sonra mekan hani böyle İstanbul'da falan böyle özel açılmış bir mekan gibi. Yani böyle kıyafetler falan masa yerleşimi özenilmiş yani belli. Bir şey var yapılmış. Veya yöresel şeyler gerçekten hani gittiğiniz her yörede bilindik olmadığı sürece çok hitap etmiyor. İşte mesela cağ kebabını her yerde yersiniz. İşte İstanbul'da da yersiniz, Erzurum'da da yersiniz. Yani en kötü baharatı Ankara'da fazla da olur. Yersiniz hemen hemen bilindik lezzetlerdir. Ama burada yöresel lezzetler bize çok hitap etmiyor açıkçası. Şimdi Kars gecelerinden otelimize doğru gidiyoruz. Kars'ın güzel sokaklarından. Kars'ı özleyenler varsa, Kars'ta olup Kars'a gidemeyenler, Kars hasretinizi gideriyoruz bakın. Kars kaleniz bir tarafta. Baksana ağzımı burnumu her yerimi kapattım. Çok soğuk. Kars aslında çok güzel, yatay bir şehir. Öyle çok dik bir şey yok hani böyle yokuşu vesaire çok fazla yok. Burada aslında belediye bisiklet yolları yapsa Çok yine müsait. çok güzel olur yani böyle. Yani bir Amsterdam gibi ortasından böyle kanal geçiyor. Ondan sonra soğuk. Böyle burada Raskolnikov diye bir kafe var. Daha önceden Dostoyevski romanları okuyan varsa Suç ve Ceza'yı okumuştuk. O St. Petersburg'dan bir yerde geçiyordu galiba. Yani o Raskolnikov'un şeylerini böyle yaşamış gibi olduk Dostoyevski'nin romanını. Gerçekten de böyle iklimlerde geçiyor. Zaten burada da Rus etkisi çok fazla. Onu hissedebiliyoruz. Yani Kars değişik bir deneyim arkadaşlar. Kars'ta yani böyle 2-3 gün ayrılabilir. Biz de o şekilde yaptık. Burada çekilen bir Türk filmi de var. Zeki Demirkubuz'un Kader filminin son sahnelerinden. Bakın Bekir böyle işte otobüse biniyor. Uzun yollar geçiyor. İşte kafamı bir kaldırdım diyor. Karlı Gözümü bir dağlar açtım, geçiyor Kars'tayım. gözümün önünden. Kafamı bir kaldırdım. O Diyarbakır diyordu ama Diyarbakır diyordu ama Kars'a gitmişti. Bu köprüde bir tane vardı, sahnesi vardı. Kafasını kaldırdığında da arkada Kars Kalesi görünüyor. Yani şu köprü, bu taş köprü. Şöyle. Evet bu nokta. Sen şimdi ben burada Bekir'in yerinde durayım. Sen beni çek öyle. Evet Bekir böyle duruyordu. Kale görünüyor mu? Görünüyor. Aynen bu poz. Kafanı hafif buraya çevir. Bekir'in Heh. pozu. Tam Bekir'in pozu. Aynen böyle. Onu izlemediyseniz izleyin. Çok güzel bir filmdi. Bir de 2 serisi var onun. Evet. Canlı müzik varmış. Bakalım. Sen nasılsın evvel sahaya? Hoş geldiniz. Hizmetler sınırı yok.